Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şerbetini tam çeken çok lezzetli fındıkzade tatlısı tarifi paylaşacağım. Bu tatlının yapımı oldukça kolay. Üstelik bir o kadar da lezzetli. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz tatlının tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak şerbetini hazırlayacağız çünkü şerbetinin soğuması gerekiyor. Bunun için tencerenin içerisine 2 su bardağı şekeri ekliyorum. 2,5 su bardağı da suyu ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımızın altını yüksek ateşe getiriyoruz. Kaynayıncaya kadar şerbetimiz yüksek ateşte olacak. Tabii ki arada bir de mutlaka karıştırıyoruz. Kaynama esnasında tabanındaki şekerlerin tencereye yapışmasını istemiyoruz. Şeker tamamen eridikten sonra içerisine çeyrek limonu sıkıyorum ve kabuğuyla birlikte içerisine koyuyorum. Şerbetimiz kaynamaya başladı. 15 dakika boyunca kısık ateşte şerbetimizi kaynatıyoruz. 15 dakikanın sonunda şerbetimiz kıvamını aldı. Soğuması için kenara koyuyoruz. Şerbetimiz soğurken biz de kekimizi hazırlıyoruz. Karıştırma kabının içerisine 4 adet yumurtayı ekliyorum. İçerisine 1 çay kaşığı şekeri ekliyorum. Şeker ve yumurta tamamen köpürünceye kadar, güzel bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Şekerinizi ve yumurtanızı ne kadar çok köpürtürseniz yapmış olduğunuz ürün o kadar güzel ve lezzetli olur. Şeker ve yumurta güzel bir kıvam aldı. İçerisine 1 su bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu aşamada da tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. 3 malzemeyi güzelce karıştırdım, mikser içerisinden çıkartıyorum. 1 su bardağı Hindistan cevizini ekliyorum. 1 su bardağı irice rondodan geçirmiş olduğum fındık, 1 su bardağı galeta ununu ekliyorum. Daha sonra 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozunu ekliyorum. Bu aşamadan sonra artık spatula yardımıyla karıştıracağım. Alttan yukarıya doğru bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Böylelikle yumurtanın havasını söndürmemiş oluyoruz. Böyle yaptığımız zaman tatlımız daha güzel kabaracak. Tatlımızın bütün malzemeleri birbirine güzelce karıştı. Bu tatlıyı kare borcamda pişireceğim. Borcamın taban kısmını sıvı yağ ile yağlıyorum. İsterseniz sizler tereyağı da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez, önemli olan tatlının borcama yapışmaması. Tatlıyı borcamın içerisine boşaltıyorum. Bu arada fırınımı da 170 derece alt üst ayara açtım. Hazırlamış olduğumuz tatlıyı sıcak fırına koyacağız. Tatlıyı borcama koyduktan sonra spatula yardımıyla düzeltiyorum. Birkaç kez de tezgaha vurarak hava kabarcıklarını alıyorum. Artık kekimiz hazır, sıcak fırınımıza götürüyoruz. 30 dakika boyunca kontrollü bir şekilde kekimizi pişirdik. Şerbetini koymadan önce kürdan yardımıyla delikler açıyorum. Bu arada hala kekimiz çok sıcak. Bu aşamada önemli olan püf noktası kekimizin sıcak, şerbetimizin de buz gibi soğuk olması gerekiyor. Hazırlamış olduğum şerbetin hepsini tatlının üzerine boşaltıyorum. Sizlere fazla gibi gözükebilir fakat göreceksiniz hemen şerbetini çekecek.
Tatlımız şerbetini çekip soğurken biz de üzerine koyacağımız krem şantiyi hazırlıyoruz. Bunun için bir paket krem şanti, 1 su bardağı buz gibi sütü koyuyorum. Sütünüzü eğer ılık kullanırsanız krem şantiniz kıvam almayacak. O yüzden sizlere tavsiyem krem şantiyi hazırlarken sütünüzün buz gibi soğuk olmasına özen gösterin. Krem şantimiz de kıvamını aldı. Krem şantiyi tatlının üzerine koymadan önce tatlının buz gibi soğuduğundan emin olun. Aksi halde hazırlamış olduğunuz krem şanti yumuşayacaktır. Buz gibi soğumuş olan ve şerbetini çekmiş olan tatlıyı alıyorum. Üzerine krem şantiyi boşaltıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Krem şantiyi spatula yardımıyla tatlının her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra krem şantiyi kesme tartıyla daha güzel görüntü olması için düzeltiyorum. Üzerine biraz Hindistan cevizi serpiştiriyorum. Bu aşamadan sonra tatlınızı istediğiniz şekilde keserek istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Kare dilimleri olacak şekilde tatlımızı kesiyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Dilimlerin üzerine biraz antep fıstığı koyarak süslüyorum. Her parçanın üzerine de bir tane fındık koyuyorum. Böylelikle tatlımızın görüntüsü daha güzel olacak. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Sizlere bir de bu güzel tatlının iç dokusunu göstermek istiyorum. Şerbetini tam çeken, oldukça lezzetli, yapımı kolay olan fındıksade tatlısı hazırladım. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.